Tekrardan merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün yine hayatın içerisinden, hepimizin ihtiyacı olduğu bir konudan konuşmak istiyorum seninle. Hatta bu konuyu seçerken Instagram'dan yardım istemiştim. Birçok kişi şunu yazmış: duyguları kontrol etmek, hatta duygu regülasyonu. Yani aslında ikisi de aynı şey. O yüzden bu konudan başlamaya karar verdim. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Neden bu kadar önemli? Çünkü baktığımız zaman bizim dışarıya verdiğimiz ürünler belli. Duygu, davranış ve fikir. Bunlar bizim ürettiğimiz şeyler. Baktığımız zaman fikirlere ve davranışlara doğrudan ulaşım vardır. Yani ben fikirlerime nasıl üretildi, nasıl ortaya çıktı, ufak bir farkındalıkla kendi bağlamında varabilirim. Davranışlara da aynı şekilde. Belli formüller yapabilirim. Ama duygu dediğimiz zaman iş değişiyor. Çünkü duygular çok daha karmaşık ve hiçbir zaman duyguya doğrudan gidemeyiz. Nasıl mı? Bu duyguyu oluşturmak için diğerlerine ihtiyacınız vardır. Karşımızdaki insanın duygusuna bakıp hemen bizde bir duygu oluşuyor gibi gelebilir. Ama aslında karşımızdaki insanın duygusuna bakıp onun fikrini kendi duygumuzda ortaya çıkarıp yani fikir bağlamında o duyguya ulaşıyoruz ya da davranış bağlamında. Tek başına duyguya ulaşmamız mümkün değil. Onu hep sözcüklere çeviririz, kelimelere, fikirlere çeviririz veya davranışlara çeviririz. O yüzden duygu bizim en korunaksız yerimizdir ve çoğu zaman bu konuda zayıf hissederiz. İşte tam da bu konuda bakalım neler yapabiliriz, bununla ilgili konuşmak istiyorum. Duygularla ilgili aslında hepimizin de bildiği ilk önemli şey duyguları tanımak. Çünkü eğer bir duygunun ismini bilmiyorsak onu tanımıyoruz demektir ve tanımıyorsak eğer onunla ne yapacağımızı bilemeyiz. Hemen bunu güncel bir örnekle metaforlaştıralım. Şu an mesela tüm dünyayı etkisi altına almış bir virüs var. Bu virüsün bizi en çaresiz durumda bırakan tarafı bu virüsü tanımıyor olmamız. Virüse karşı bağışıklığımız bir tedbirimiz veya bir önlemimiz, belli bir savunma mekanizmamızın olmuyor olması. Eğer biz bu virüsü tanıyor olsaydık, adını, sanını, ne olduğunu, ne bittiğini biliyor olsaydık, daha önce karşılaşmış olsaydık ne yapmamız gerektiğini bilirdik. Belki vücudumuzun bir savunma mekanizması olurdu ve bu kadar zor durumda kalmazdık. Ancak bu virüs bizi hiç beklemediğimiz bir şekilde vurdu ve ne yapacağımızı bilmediğimiz, tanımadığımız bir virüs şeklinde hayatımıza girdi. İşte duygular da bu şekle bürünebiliyorlar. Nasıl mı? Diyelim ki daha önce hiç yaşamadığınız bir konuda çok zor durumda kaldınız ya da sürekli yaşadığınız bir durumda bir türlü çözümleyemediğiniz bir döngüye girdiniz. Acaba siz bu duyguyu tanıyor musunuz? Bu duygunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Acaba bu duyguya karşı bir önleminiz, bir tedbiriniz var mı? Ya da vücudunuzun savunma mekanizması ya da zihninizin bu duyguyla savaşmaya veya mücadele etmeye veya barışmaya karşı tedbirli mi? Hazırlıklı mı? İşte tüm mesele bu. Öncelikle duygunun adını vermemiz gerekiyor. Şu an seni zora sokan duygunun adı ne acaba? Şu an hangi duygudan çok müzdarip ve şikayetçisin? Öncelikle bunu bulman gerekiyor. Diyelim ki seni sevgi çok zorluyor. Yani birine duyduğun sevgiden aslında sen çok zor durumlara düşüyorsun ve bu sevgiyi kontrol etmek istiyorsun. Veya başa çıkamadığın korkuların var, bunu yönetmek istiyorsun. Veya kaygıların. Veya çok öfkelisin, öfkeli kontrol edemiyorsun. Aslında her duygu potansiyel olarak bizi zor duruma sokabilir. Ama duygularla ilgili bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bütün duygular aslında çok önemlidir. Ve hepsinin faydası vardır. Potansiyel zararlarının olduğu gibi. O yüzden hiçbir zaman bir duygudan tamamen kurtulmayı hedeflemememiz gerekiyor. Yani o duygunun faydalarını da bilmemiz gerekiyor. Mesela en negatif duygulardan biri olan korkunun aslında bizi ne kadar güçlü yaptığını, ne kadar korunaklı yaptığını fark etmiştik. Ancak o duyguyu belli bir noktadan sonra kendimiz zararlı bir hale getirebiliyorduk. Şimdi bunu başka bir metaforla açıklamak istiyorum. Tüm duyguları bir balona benzetelim. Şimdi bu duyguyu aslında biz birbirimize ifade etmeye ya da kendimize ifade etmeye çalışıyoruz. Öncelikle balona biraz üflüyoruz. Evet diyoruz, küçük bir balon. İşte bu duygunun adı endişe, çaresizlik duygusu ya da durumu. Baktık henüz çok da büyük değil ama bir bakıyoruz sanki daha fazlası var. Bu duyguyu kendimize daha iyi göstermek için biraz daha şişiriyoruz. Ya da bu duyguyu göstermek istediğimiz başkaları var. Ne kadar çaresiz olduğunuzu birine göstermek istiyorsunuz. Çünkü o kişinin yardımına veya desteğine ihtiyacınız var. O yüzden bu balonu biraz daha büyütebiliyorsunuz. Ya da maruz kaldığınız durum daha fazla bir balon gerektiriyor. Yani daha büyük olduğunu size döne döne hissettiriyor. Bu tür durumlardan o balonu büyütüyoruz. Daha çok üflüyoruz ve duygu balonumuz büyüyor. Baktığımız zaman bu balonun büyümesi
büyümesinin potansiyel zararları ne olabilir? Birincisi balon patlayabilir. İkincisi çok büyüdüğü için, çok fazla gerildiği için bayatlayıp patlayabilir. Üçüncüsü birisi oraya bir iğne sokabilir. Siz veya bir başkası. İşte bunlar potansiyel zararları. Peki bir duygu nasıl patlar? Gereğinden fazla şişirirsek patlar. Bir duyguyu yaşadığınızda gözlerinizi kapatıp derin derin nefes almaya ve verdiğiniz her nefeste o balonun şiştiğini hayal etmeye çalışın. Aslında bu bir meditasyona bile benzetebilirsiniz. Ancak bunu çok basit düzeyde yapalım. Nefes almanın en doğru şekli burundan almak, ağızdan vermek. Hiç bilinmeyen ve aslında en önemli noktası da şu. Nefes aldığımız zaman göğsümüzün değil karnımızın şişmesi gerekir. İşte ancak o zaman doğru nefes almışız demektir. Nefes alırken başlarda eğer bir şey düşünebiliyorsanız yanlış nefes alıyorsunuz demektir. Çünkü nefes almayı doğru ve yavaş yaptığımız zaman düşüncenin yavaşladığını ve çok da bir şey düşünmediğimizi görürüz. Eğer bu kriterlere uygun nefes alıyorsan balonu şişirmeye başlayabilirsin. Bu balon şişmeye başladı ve bir yerden sonra sen fark ettin ki bu balon gittikçe senin artık koruyamayacağın kadar büyüyor. Eğer haddinden fazla şişirirsen bu balon patlar. Peki haddinden fazla sana bu balon şişirten şey ne? Yani sevgiye, korkuya ve öfkeye karşı dayanıksız kalıp patladığın o noktaya seni ne getiriyor? Seni anlamayan insanlar mı? Seni desteklemeyen insanlar mı? Ya da tam tersi yalnızlığın mı? Ya da sen mi? Direkt sen mi? Bunları bulman gerekiyor. Genelde biz bu tür sorunların kaynağını etrafımızdaki insanlarla ilişkilendiririz. Genelde cümlelerimiz şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi öznenin başkaları olduğu cümleler olur. Ancak şu noktada durup kendine şunu söyle. Ya sen başkalarının inşa ettiği bir ev misin ki onlar oradan bir direği çektiğinde sen yıkılasın? Sen dıştan güdümlü bir kukla mısın ki senin duygularını başkaları yönetsin? Kendine bunu söyle. Aynanın karşısına geç söyle. Evet, duygularımız dışarıdan bağımsız olamaz. Ancak bizden bağımsız da olamaz. Buradaki en önemli faktörün sen olduğunu kendine dönüp söylemen gerekiyor. Duyguyu tanıdın ve duygular üzerindeki en önemli faktörün kendin olduğunu bildin. Tabii ki bu iki cümle arasında çok uzun bir yol var, bunun farkındayım. Ve insanların bu konudaki faktörünü gerçekçi bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Mesela arkadaşın, eşin, sevgilin sana şöyle yaklaşsaydı, böyle yapsaydı bu durumu daha rahat atlatabilirdin. Kesinlikle öyle. İnsan ilişkilerinin iyileştirici yönünü kesinlikle karşı çıkmıyoruz. Peki karşındaki insan diyelim ki bunu yaptı. Ona karşılık sen ne yapıyor olurdun? Hemen bir örnek üzerinden gidelim. Eğer arkadaşım ona anlattığım derdi dinlerken bana akıl vermek yerine ya da beni eleştirmek yerine gerçekten çok zorlanmış olmalısın deseydi, ben ne yapmış olurdum? Ne yapardım? Gerçekten beni anladığın için teşekkür ederim. Evet, tam olarak bu. Gerçekten çok zorlandım. Bir bilsen ne kadar benim için zor. O da muhtemelen şöyle derdi. Evet ya, gerçekten çok zor olmalı. Anlat bakalım daha neler oldu. Zaten birçoğumuzun ihtiyacı, özellikle kadınların ihtiyacı koşulsuz bir şekilde dinlenilmek ve çözüm üretilmesinden ziyade onu anlaşıldığını hissettirmek. Zaten şunu görürsünüz bir süre sonra bir kadınla konuşurken. Eğer ona fikir veya çözüm vermez, en başta sadece dinlerseniz ve haklı olduğu kısımların altını çizerseniz zaten bir süre sonra o kişi, o kadın, o insan kendi çözümlerini üretir. Çünkü kendi hayatının uzmanı zaten o. Emin ol, senden daha iyi biliyor birçok şeyi. Zaten o konuda ne yapması gerektiğini biliyordur o kişi. Sadece emin değildir veya duyguları çok fazla gözünün önünde. Onları açabilip ancak görebilecektir çözümü. O yüzden önce bir duyguları sakinleştirmek gerekiyor. Hani demiştik ya, biz balonu niye büyütürüz? Karşımızdaki insana göstermek istiyoruzdur ama o görmüyordur. O daha net görebilsin diye o balonu şişiririz ki büyüdüğünde fark eder belki diye. O yüzden bazen de derdimiz insanlara kendi duygumuzu anlatmaktır. O kadar mutsuzdum ki ne olur bunu gör diyoruzdur belki karşımıza ve o yok bir şey yok, sen halledersin. Ya senin hayatında ne var ki, her şey yolunda falan diyordur. Yani bir türlü küçücük mutsuzluğumuzu kabul etmiyordur. Biz de o mutsuzluğumuzu görsün ve artık bunu kabul etsin diye abartırız. Bak şu konuda sorunum var, bu konuda sorunum var. Bak bugün de bu oldu. Artık derdimiz karşımızdaki insanı ikna etmeye bile dönebilir. O yüzden hepimizin birbirine karşı en önemli duygu sorumluluğu budur. Karşımızdaki insanın duygusunu tanımalı ve kabul etmeliyiz. Bu demek değildir ki karşımızdaki insan haklı. Belki bütün hata onda ama yine de öfkelenmiş. Yani bir duygu ortaya çıkmış. Artık o duygu var ve yaşanması gerek. Sen eğer o duygunun kendinde veya başkasında yaşanmasına izin vermezsen de o duygu patlar ve dışarıdan bir iğneyle patlar. Ancak bu duygu patladığında mı bunu fark edeceğiz? Yani ben illa ağlayıp etrafı dağıttığımda mı bir insan artık beni sakinleştirmeye çabalayacak? Gerçekten çok zorlandığımı görecek. O yüzden lütfen etrafınızdaki herkese
Çocuklar da dahil, yaşlılar da dahil duygularını onlar çok zor bir noktaya gelmeden kabul etmemiz gerekiyor. Ve aynı şekilde kendimize de. Seni hayatında zorlayan, en çok zorlayan konuları bir düşün. Muhtemelen bu konudaki küçük bebek duygumuz ilk ortaya çıktığında onu biz muhtemelen çok öteledik. Hallederim dedik, üstünü örttük. Yani bir şekilde kaçtık ondan. Tazikli, yumuşacık bir suyken biz onu iteledik, bastırdık, kanın altına süpürdük. Ben bunu idare ederim, bunu tolere ederim şeklinde. Aslında yapıcı bir çözüm bulmadık. O minicik böceği, o minicik bebeği bir odaya koyduk. O orada beklerken büyüdü ve artık tam da tahammül edemeyeceğimiz bir noktada kocaman olmuş bir şekilde karşımıza geldi. Bu noktaya bunu aslında sen getirdin. Ben getirdim. Bu sorun ilk ortaya çıktığında henüz daha çok küçük bir bebekken onu halledebilirdin. Hem de çok az bir enerjiyle. Ama bazı etmenlerden dolayı onu muhtemelen halledebileceğini düşünüyor da o duyguya bir isim vermedin. Ona demedin ki bu bir korku, bu bir şüphe ya da bu işte sevgi ya da bu acı duygusu. Bunların hepsini o an isim verseydin aslında ne yapman gerektiğini bilirdin. Çünkü bütün duyguları az çok biliyorsun. Eğer kafanın karışık olduğu duygular varsa, mesela endişe ve korkunun arasındaki farkı bilmiyorsan, huzur ve mutluluk arasındaki farkı bilmiyorsan bunlarla ilgili mutlaka araştırma yap derim. Bu çok önemli ve çok ayrı özel bir konu aslında. Şimdi bunun dışında duygularımızla ilgili bir de şu konu vardır. Duygularımızın hepsi aslında bize bir şey anlatır ve kendilerini var etmek isterler. Bir şekilde hayatta yer edinmek isterler. Eğer biz bir duyguyu söyleyemiyorsak, isimlendiremiyorsak, birisi bizi kızdırdığında böyle yapmana çok sinirlendim, şu an gerçekten çok kızgın hissediyorum diyemiyorsak ya da seni gerçekten böyle yaptığında çok mutlu oluyorum, seni gerçekten çok seviyorum diyemiyorsak, yani sevgiyi, korkuyu, acıyı, üzüntüyü bir şekilde ifade edemiyorsak bu duygu kendi istediği başka herhangi bir yönden ortaya çıkar. Yani kendini açığa vurur. Diyelim ki bir insanı sevdiğinizi bir türlü söyleyemiyorsunuz. Bu sevgi ne yapacak? Bir süre sonra bastırılacak, sıkıştırılacak ve bağımlı bağlanmaya ya da aşırı kıskançlığa, aşırı terk edilme korkusuna dönüşebilecek ya da korkuyu, öfkeyi siz ilk ortaya çıktığında isimlendirmezseniz bu orada bekleye artık sizin için bir takıntıya, bir fobiye dönüşebilecek. O yüzden derler ya, bir atasözü var ne kadar güzel. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Ama hiçbir duygu yılan değildir, bunu unutmayalım. Her duygu insana bir sürü şey öğretir. Mesela şu an belki de en çok zorlandığın duygu senin hayatındaki tüm problemleri tek bir hamleyle çözebilecek bir şey olabilir. Yani insanlara karşı sürekli dışlanmış ya da terk edilecekmiş gibi hissetmeye eğilimliysen belki de hayatının tüm problemlerini bu ipucunu takip ederek bulabilirsin. Bunların hepsi seni aslında erken yaşantılarına götürecek. Freud haklı. Evet, bu konuda haklı. Çünkü bahsettiğimiz şey, duygular ya da yaşam dediğimiz her şey aslında temellerini daha doğar doğmaz, hatta doğmadan attığımız anne babamız aracılığıyla bir ağaç. Yani sen köklerini her zaman çocukluğunda bulunduruyorsun. Bunları fark etmeden verdiğin meyveleri de kontrol edemezsin. Sen bir ağaçsan, eğer duyguların meyvelerinse bunların sebebi aslında köklerinde, aldığın suda veya beslendiğin güneşte veya buna ne kadar izin verdiğinde. Yani her şeyin sebebi kendini tanımakla ilgili. Eğer duygularını kontrol etmek senin için çok zorsa onları dışsallaştırmanı öneririm. Mesela bunu kendi içinde bir oyuna çevirebilirsin. Bu çocuklarda bile işe yarar, bize de işe yarayacaktır. O duyguyu bir şeye benzer, o duyguya bir isim ver. Mesela üniversitedeki bir hocamız bize Bay Korku demeyi öğretmişti. Ya da ben diyelim ki sevgiyle çok zorlanan biriysem sevgiye bir isim verebilirim. Başımın belası mesela. Ya da onu bir oyuncağa ya da onu bir yaratığa, her şeye benzetebilirim. Bunu dışsallaştırdığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Birincisi, bir mesele kişiliğinizle ilgiliyse değiştirmesi çok zordur. Ama bir davranışla ilgiliyse bunu değiştirmesi daha kolaydır. Eğer ben aşırı sevecen biriyim dediğin zaman bunu kişiliğine atfediyorsun. Ama bu durumda aşırı sevgi dolu davranmışım dediğin zamansa bunu davranışa atfetmiş oluyorsun. Davranışa atfettiğin bir şey saçınla ilgili bir şey gibidir. Saçınla ilgili birçok şeyi değiştirebilirsin. Ama kişiliğine atfettiğin bir şey kolun bacağınla ilgili bir şeydir. Kolunu bacağını değiştirebilir misin? Bunları değiştirmesi çok zordur. O yüzden olabildiğince duygularını kişiliğinde bağlantılı ama kişiliğin olmayacak bir şekilde, kişiliğine bağımlı olmayacak bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Tüm bunların toplamında en nihayetinde yine nereye vardık? Aslında bütün konu birincisi kendini tanımak, kendini kabul etmek ve birazcık da gözlemlemekle ilgili. Nefes al, deneyimle. En kötü anında dur ve nefes al. Bırak etrafındaki hayat devam etsin. Her şey bir kaosa dönüşsün ama sen tüm o kaosun içerisinde, o kasırganın içerisinde büyük bir nefes al ve
Ne olup bittiğini bir deneyimle. Sanki televizyonda izliyormuşsun, kitapta okuyormuşsun gibi ona bak. Bu bir dersmiş gibi bak ve bu ders sana ne öğretebilir, kafa yor. Bunu yapmak hemen olmayacaktır. Ama mutlaka bir gün o noktaya varacaksındır. Zaten mesele o noktaya varıncaya kadar çabalamak. O yüzden duygularınla ilgili kendine bir iyilik yapmak istiyorsan öncelikle onlarla barışmayı dene. Çünkü hiçbiri aslında sana zarar vermek istemiyor. Onların tek istediği var olmak. Yanındaki, etrafındaki insanların duyguları için de bu geçerli. Aslında hiçbiri sana bilerek saldırmıyor. Son çare olarak sana varlığını ispatlamak için bunları yapıyorlar. Duygularla ilgili konuşacak çok şey var. Hem bununla ilgili daha önce de bazı videolar çekmiştim, hatırlıyorum. Tabii ki devamı gelecek konular bunlar. Bir videoyla olmayacağını da biliyorum ama umarım sana bu video yine de faydalı olmuştur. Kendinle ilgili bir iki cümle bile kaptıysan benim için inan bu çok değerli. Eğer bu konuyla ilgili kafana takılan veya katılmadığın yerler varsa mutlaka alta yorum olarak yaz. Bu beni çok mutlu eder. Ve en önemlisi, bu videoyu sevdiysen ve beğendiysen başkalarına ulaşmama yardım et. Çünkü insanlara bunları ulaştırmak benim en büyük hedefim burada. Belki bir insana daha faydalı olurum diye. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Duygularınla ve sana iyi barışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.